Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamün aleyküm değerli dostlarım. Türkiye'de tapusu olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. Özellikle Türkiye'de evi, arsası veya miras kalan bir taşınmazı olan vatandaşlar için kritik bir hatırlatma yapılıyor. Uzmanlara göre e-devlet üzerinden yapılabilen çok önemli bir güvenlik işlemini yapmayan kişiler dolandırıcılık riskine karşı açık kalabiliyor. Bu işlem yapılmadığında bazı durumlarda vatandaşların tapuları üzerinde haberleri olmadan işlem yapılabilme riski ortaya çıkabiliyor. Değerli dostlarım, şimdi gerçekten birkaç dakikanızı alacağım ve size ekranda da bakın göreceksiniz nokta nokta 4 nokta bu güvenlik işlemini nasıl yapabilirsiniz? Ekrana vereceğim. Orada resmini çekebilirsiniz. Elden not alabilirsiniz. Artık size kalmış birkaç dakikanızı. Şimdi son yıllarda Türkiye'de tapu dolandırıcılığı ile ilgili olayların zaman zaman gündeme geldiğini biliyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Devamlı gazetelerde, haberlerde oluyor. Bazı dolandırıcılar farklı yöntemler kullanabiliyor. Dikkat! Örneğin sahte kimlik, sahte vekaletname, kimlik bilgilerin ele geçirilmesi veya farklı yollarla yapılan dolandırıcılık girişimleri. Bu gibi durumlara karşı tapu ve kadastro sistemi vatandaşlara dijital bir güvenlik yöntemi sunuyor. Peki bu sistem nedir? Bu sistemin adı tapu işlem yapılamaz beyanı. Çok kolay. Bu aslında tapuya konulan bir güvenlik kilidi gibi çalışıyor. Yani o kilidi oraya koydun mu kimse senin tapunun üzerinde işlem yapamaz. Eğer siz e-devletten üzerinden bu beyanı koyarsanız tapunuz üzerinde sizin bilginiz dışında herhangi bir işlem yapılması engelleniyor. Yani satış olmaz, devir olmaz, ipotek veya başka bir tapu işlemi ancak siz bu korumayı kaldırdıktan sonra yapılabiliyor. Yani dostlarım anahtar sizin elinizde. Nasıl yapılıyor? Bu işlemi yapmak oldukça kolay. Sadece birkaç dakika sürüyor yapmanız gerekenler. Şimdi videonun başında söylediğim gibi. Bakın ekranda veriyorum. 1. E-Devlet sistemine giriş yapmak. 2. Arama bölümüne tapu taşınmaz beyan yazmak. 3. Taşınmazınızı seçmek. 4. İşlem yapılamaz beyanı seçeneğini işaretlemek. Bitti gitti. Hepsi bu. Bundan sonra tapunuz üzerinde bir güvenlik koruması aktif hale geliyor. Peki bu gurbetçiler için neden önemli? Değerli dostlarım, bu konu özellikle Avrupa'da yaşayan gurbetçiler için tabii ki çok önemli. Çünkü birçok gurbetçinin Türkiye'de evi, arsası, dükkanı, tarlası veya miras kalan taşınmazı bulunuyor. Uzun süre Türkiye'ye gitmeyen kişiler bazen tapularıyla ilgili işlemleri takip edemeyebiliyorlar. Adam 7 sene, 8 sene bazen vatana gidemiyor. Maddi manevi durumlardan gidemiyor. Bu nedenle uzmanlar gurbetçilere özellikle bu güvenlik işlemini yapmalarını tavsiye ediyorlar. Ve ben Murat Bozdağ'ın diyorum ki, değerli dostlarım, lütfen ama lütfen yapın. Bakın size ekrana verdim. Çok kolay. E-Devlet üzerinden çok kolay. Şimdi size ek bilgi. Önemli bir detay daha var. Bu işlem peki kalıcı mı? Dostlarım hayır. Yani istediğiniz zaman e-Devlet üzerinden bu korumayı kaldırabilirsiniz. Örneğin evinizi satacağınız zaman, bankaya ipotek vereceğiniz zaman veya tapuda işlem yapmanız gerektiğinde sisteme girip bu beyanı kaldırmanız yeterli oluyor. Nasıl kilidi oraya koymak birkaç dakika, o kilidi de kaldırmak oradan değerli dostlarım sizin birkaç dakikanızı alır, daha fazla değil. Şimdi dolandırıcılık örneklerine gelelim. Bakalım bu dolandırıcılar nasıl çalışıyor? Türkiye'de zaman zaman özellikle şu alanlarda dolandırıcılık olayları görülebiliyor. Boş arsalar, miras kalan araziler, uzun süre kullanılmayan taşınmazlar, Türkiye'ye senelerce gitmemişindir, dairem boş kalıyordur, göze batıyor. Dostlarım göze batıyor, dikkat.
Bazı kişiler yıllar sonra tapularıyla ilgili sorun yaşadıklarını fark edebiliyorlar. Adamın işi gücü yok ki işte böyle şeyleri takip ediyor. Filanca arsa kimin? Filanca tarla kimin? Neden bu dükkan boş duruyor? Neden bu daire boş duruyor? Kimin bu? Bunu nasıl ele geçirebiliriz? Bazı insanlar böyle işlerin peşinde. Bu nedenle uzmanlar vatandaşlara özellikle şu tavsiyeyi yapıyor. Tapularınızı e-devlet üzerinden kontrol edin ve gerekli güvenlik önlemlerini alın. Değerli dostlarım, inşallah şimdi biliyorum kontrol edeceksiniz. İnşallah yani bir şok yaşamazsınız inşallah. Özet. Türkiye'de tapusu olan herkesin bu sistemi bilmesi gerekiyor. Yani koluya, komşuya, iş arkadaşına, akrabalarınıza da bunu söylerseniz iyi olur. En iyisi videoyu paylaşın. Hepsini haberdar edelim. Hepsi oradan o kilidi oraya taksın. E-Devlet üzerinden yapılan işlem yapılamaz beyanı sayesinde tapularınızı ek bir güvenlik altına alabiliyorsunuz. Bu işlem birkaç dakika sürüyor ama olası dolandırıcılık risklerine karşı önemli bir koruma sağlayabiliyor değerli dostlarım. Peki şimdi sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de tapunuz var mı? Bu işlemi daha önce yaptınız mı? Belki biliyorsunuz, daha önce yapmışsınızdır. Bana yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi buna benzer bu tür gurbetçileri ilgilendiren önemli haberlerden haberdar olmak için kanalıma rica edeceğim. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Dostlarım, bakın tekrar ve tekrar söylüyorum, üstüne basa basa söylüyorum. Az kaldı. Mart ayına girdik. Nisan'a doğru ilerliyoruz. Az kaldı. Yani günler çok çabuk geçiyor. Sıla yolu yaklaşıyor. İster karadan olsun, ister havadan olsun Türkiye'ye gidecek vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Lütfen belgelerinizi kontrol edin. Pasaportlarınızın, kimliklerinizin tarihlerini lütfen ama lütfen kontrol edin. Bakın şimdi zaman var. Konsolosluktan randevu alıp gidebilirsiniz, işlerinizi yapabilirsiniz. Ama son günü beklerseniz mağdur olabilirsiniz. Rica edeceğim. Arabanın sigorta kağıdını, vekaletname lazımsa şimdiden vekaletnameyi hazırlayın. Çocukların kimliklerini, pasaportlarını unutmayın. Onların tarihlerini de kontrol edin. Neden bunun üstüne basa basa söylüyorum? Her sene unutan arkadaşlar oluyor maalesef. Tabii ki milyonlarca vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. Unutan oluyor maalesef. Onun için hem kendiniz kontrol edin, iş arkadaşınızı, komşunuzu, akrabalarınızı bu konuda da uyandırın. Onlara da yani bu konuyu bir çıtlatsanız iyi olur. Onlar da bir kontrol etsin. Kimse mağdur kalmasın. Yani düşünebiliyor musun? Uçak biletlerini aldınız, havaalanına gittiniz, bir bakıyorsun ki pasaportun süresi bitmiş veya sen izine gideceksin, bir gün sonra süresi bitmiş, ondan sonra 10 gün izin yapacağına pasaport peşinde koşturacaksın. Biliyorum Türkiye'de çok çabuk oluyor bu işler de ama Almanya'da vaktin varken, Hollanda'da vaktin varken artık nerede yaşıyorsan orada yaparsan tabii tatilde de onun peşinde koşturmazsın. Ama tabii bazıları da Türkiye'de pasaportunu uzatmak veya yenilemek istiyor. Neden Türkiye'de daha ucuza geliyor? O başka konu. Evet değerli dostlarım, teşekkür ederim beni buraya kadar izlediğiniz için. Unutmayın, bakın o kilidi oraya takın. Kimse tapunuzun üzerinde işlemler yapamasın. Şimdi kendinize dikkat edin diyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.